Merhaba. Bugün Kur'an'daki en bütüncül, en detaylı ve belki de en dokunaklı hikayelerden birine, Yusuf peygamberin kıssasına yakından bakıyoruz. İhanet, sabır ve ilahi adaletle dolu bu etkileyici hikayeye gelin hep birlikte derinlemesine bir dalış yapalım. Her şeyden önce şu soruyu soralım kendimize. Bir rüya, tek bir rüya, bir insanın bütün hayatını, bütün kaderini nasıl çizebilir? İşte Yusuf'un yolculuğu tam da bu sorunun etrafında şekilleniyor. Bu aslında kader, ilahi irade ve insanın imtihanı üzerine kurulu bir hikayenin başlangıcı. Evet, her şey Yusuf'un daha çocukken gördüğü o meşhur rüyayla ve bu rüyanın tetiklediği kıskançlıkla başlıyor. Hadi hikayenin ilk perdesine, yani rüya ve kuyu meselesine bir bakalım. İşte her şeyi başlatan o an bu. Yusuf bu inanılmaz rüyayı babası Yakup'a anlatıyor. Babası durumu hemen anlıyor tabii. Bu rüyanın ne kadar büyük bir anlama geldiğini biliyor ve oğlunu uyarıyor. Sakın diyor, bunu kardeşlerine anlatma. Çünkü bu rüya onun gelecekteki yüce konumunun apaçık bir işaretiydi ve bu kıskançlığa sebep olabilirdi. Ama maalesef babasının korktuğu başına geliyor. Kıskançlık o kadar ağır basıyor ki kardeşler toplanıp bir plan kuruyorlar. Ayetlerde anlatıldığına göre tek dertleri babalarının Yusuf'a olan sevgisini kendilerine çekmek. İlk başta akıllarına gelen şey korkunç. Onu öldürmeyi düşünüyorlar. Ama sonra içlerinden biri, belki biraz daha vicdanlı olanı, ortaya daha az kötü bir fikir atıyor. Onu ıssız bir kuyuya atmak. Böylece ondan kurtulacaklar ama en azından kanı da doğrudan ellerine bulaşmamış olmakta olacaktı. Ve planlarını aynen uyguluyorlar. Yusuf'u o karanlık kuyuya atıyorlar ve babalarına gidip onu kurt yedi yalanını söylüyorlar. Bir süre sonra oradan geçen bir kervan kuyudaki Yusuf'u buluyor ve onu Mısır'a götürüp bir köle olarak satıyor. Hem de bir avuç gümüş gibi. Çok değersiz bir fiyata. İşte kaderin bir cilvesi. Ailesinden koparılıp yabancı bir diyarda yepyeni bir hayata başlamak zorunda kalıyor. Şimdi hikayenin mekanı tamamen değişiyor. Mısır'dayız ve burada Yusuf'un karakterini, inancını sınayan bambaşka ve çok daha zorlu imtihanlarla yüzleştiği bir döneme geçiyoruz. Yusuf, Mısır'da bir vezirin evinde hizmete başlıyor ama burada da vezirin karısının ahlaksız teklifiyle karşılaşıyor. Kadının bu isteğine şiddetle karşı çıktığında ise kendini bir iftiranın ortasında buluyor. Ama tam o kritik anda masumiyetinin kanıtı küçücük bir detayda gizli. Gömleği. Arkadan yırtılmış olan gömleği. Bu delil aslında kimin kaçtığını, kimin kovaladığını o kadar net bir şekilde ortaya koyuyor ki. Tabii bu olay hemen şehirde dedikoduya sebep oluyor. Vezir'in karısı da kendisini eleştiren kadınlara Yusuf'un ne kadar etkileyici biri olduğunu göstermek için bir ziyafet veriyor. Ve Yusuf içeri girdiğinde o kadınlar onun güzelliği ve duruşu karşısında o kadar şaşırıp kalıyorlar ki farkında bile olmadan meyve soydukları bıçaklarla ellerini kesiyorlar. Bu bir insan olamaz diyorlar, bu ancak şerefli bir melek. Bu olay Yusuf'un sadece fiziksel değil, ahlaki o arasının da ne kadar güçlü olduğunun bir kanıtı gibi. Vezirin karısı tehdit ediyor, ya dediğimi yaparsın ya da kendini zindanda bulursun diyor. İşte burada Yusuf çok net bir seçim yapıyor. Bu dünyevi bir tuzak karşısında inancın ve karakterin zaferidir. Allah'a dua ediyor ve diyor ki zindan onların benden istediği şeyden çok daha iyidir. Özgürlüğünü kaybetmeyi, iffetini ve onurunu kaybetmeye tercih ediyor ve böylece tamamen masum olduğu halde zindana atılıyor. Hikayenin bir sonraki aşamasına geçiyoruz şimdi. Bu bölümde Yusuf'un o kendine özgü yeteneğinin, yani rüyaları yorumlama kabiliyetinin onu nasıl zindanın dibinden alıp sarayın zirvesine taşıdığını göreceğiz. Yusuf zindanda yıllarını geçirirken bu rüya yorumlama yeteneğini kullanmaya devam ediyor. Hücre arkadaşlarının gördüğü rüyaları birebir doğru şekilde tabir ediyor. Yıllar sonra Mısır hükümdarının kafasını karıştıran bir rüya var, kimse yorumlayamıyor. İşte tam o sırada Yusuf'un eski hücre arkadaşı ona hatırlıyor. Yusuf zindandan çağrılıyor ve rüyayı yorumluyor. 7 yıl bolluk, ardından 7 yıl kıtlık. Sadece bu da değil, ülkeyi bu kıtlıktan kurtaracak harika bir ekonomik plan da sunuyor. İşte bu bilgelik onun zindandan saraya uzanan yolunu sonuna kadar açıyor. Ama durun, Yusuf zindandan öyle hemen çıkmıyor. Önce bir şartı var. Adının tamamen temize çıkmasını istiyor. Bu, onuruna ve itibarına ne kadar önem verdiğini gösteren çok güçlü bir duruş. Kral, kadınları sorgulatıyor ve sonunda vezirin karısı gerçeği itiraf etmek zorunda kalıyor. Ondan murat almak isteyen bendim diyor. Böylece Yusuf, üzerine atılan bütün o iftiralardan arınmış, tertemiz bir şekilde, tam bir saygınlıkla gücün zirvesine yürüyor.
Ve şimdi hikayenin duygusal zirvesine geliyoruz. Yıllar süren ayrılığın, acının, hasretin güçlü bir yüzleşmeyle son bulduğu o muhteşem anı tanıklık edeceğiz. Sadece bir an için düşünün. Size hayal edebileceğiniz en büyük kötülüğü yapmış insanlar, yıllar sonra siz gücünüzün zirvesindeyken karşınıza muhtaç bir halde çıksalar, ne yapardınız? Tepkiniz ne olurdu? İşte Yusuf'un vereceği cevap bu kıssanın ahlaki olarak tam merkezinde duruyor. İşte o inanılmaz an. Kıtlık yüzünden Mısır'a gelen kardeşleri kim olduğunu bilmeden onun önünde saygıyla eğiliyorlar. Yusuf kendini tanıttığında kardeşlerinin yaşadığı o utancı ve korkuyu bir hayal edin. Ama Yusuf ne yapıyor? İntikam yerine affı seçiyor ve diyor ki, bugün size kınama yok, Allah sizi affetsin. Bu sözler gücünün zirvesindeyken bir insanın ne kadar merhametli ve ne kadar yüce bir karaktere sahip olabileceğinin en büyük kanıtı. Sadece affetmekle kalmıyor, ailesini yeniden bir araya getirmek için hemen harekete geçiyor. Gömleğini balasına gönderiyor. Yıllardır evlat acısıyla ağlamaktan kör olan Yakup'un gözleri o gömlek yüzüne sürülünce bir mucizeyle açılıyor. Ardından bütün aile Mısır'a göç ediyor ve Yusuf anne ve babasını en büyük saygıyla karşılayarak onları kendi tahtına buyur ediyor. Anlatımımızın sonuna yaklaşırken şöyle bir durup düşünelim. Bu hikayenin asıl amacı ne? Bize sunduğu o zamansız dersler neler? Çünkü bu sadece geçmişte yaşanmış bir olay değil, aynı zamanda bir ibret vesikası. Ve işte her şeyin başladığı o ana geri dönüyoruz. Annesi, babası ve 11 kardeşi ona saygılarını sunmak için önünde eğildiğinde Yusuf'un çocukken gördüğü o rüya harfi harfine gerçekleşiyor. Bu, insan planları ne olursa olsun onların çok ötesinde, her zaman işleyen ilahi bir plan olduğunun en parlak, en net göstergesi. Zaten Kur'an'da surenin sonunda ne diyor? Bu kıssada akıl sahipleri için nice ibretler vardır. Sabır, tevekkül, yani Allah'ın planına güvenmek, intikam yerine affetmeyi seçmek, doğruluktan asla ayrılmamak. Ve belki de en önemlisi, olaylar ne kadar kötü, ne kadar umutsuz görünürse görünsün, ilahi iradenin her zaman galip geleceğine inanmak. İşte bunlar Yusuf'un hikayesinden süzülen evrensel dersler. Unutmayalım ki bu sadece bir aile dramı değil. Mümin suresinde de belirtildiği gibi Yusuf aynı zamanda halkına apaçık delillerle gelmiş bir peygamberdi. Ama ne yazık ki insanlar onun mesajından şüphe ettiler. Bu da bize onun peygamberlik görevinin de ne kadar zorlu olduğunu ve mesajının aslında ne kadar evrensel bir boyuta sahip olduğunu hatırlatıyor. Son olarak şu soruyla bitirelim. Yusuf'un hikayesi, kuyunun en dibinden sarayın zirvesine, ihanetten affa uzanan bu inanılmaz yolculuk bize en karanlık, en umutsuz anlarda bile umudu korumanın mümkün olduğunu göstermiyor mu? Belki de bu kıssanın bize fısıldadığı en büyük ders, en büyük teselli budur.